zamanlarda dünyada bu kadar milyarlarca yapılmış bir işlem konusunda çok fazla spekülasyona tanık oluyorum arkadaşlar. Bilin bakalım işlem ne? Botoks. Biliyorsunuz ki Botoks'ta 2 tane dünya devi marka var. Allergan Botox ve Dysport Botox arkadaşlar. Ve bunlar ciddi bir şekilde ilaç argesiyle çalışılmış, ciddi bir şekilde belgelerini almış, ciddi bir şekilde çalışmaları yapılmış firmalar. Çok da uzun soluklular, yaklaşık 40 yıla yakın çalışmaları bulunuyor. Botoks'un aslında başlangıcı çok geride ama biz 20 küsur yıldır özellikle de sektörde medikal estetik açıdan çok yoğun kullanıyoruz biliyorsunuz. Ama bunun hakkında şimdi Botoks çok fazla tanınan, çok fazla kullanılan bir konu ya. Bunun hakkında bazı antitez üreten ve bu işle alakası olmayan insanlara tanık alıyorum. Botoks'un mesela kanserojen olduğunun söylenmesi gibi. Botoks kanser olsaydı arkadaşlar şimdiye kadar bir kanserojen madde genelde 10-15 yılda biliyorsunuz ki ortaya çıkar ve uzun soluklu da ortaya çıkabilir. 20-25 yıl, 30 yıl sonrasında da. Çalışmaları bayağı yeterli bir süreç alıyor. Hatta bu çalışmaları bayağı yeterli süreç aldığı için kanser tedavisi gören hastalarda bile botoks yapılmasında bir sakınca olmadığı konuşuluyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada biraz amaç botoksu kötüleyerek daha çok medyatik olmak mı diye düşünmeden edemiyorum. Diğer bir konu çok fazla konuşulan şeyler arasında botoks sonrasında eski kırışıklıklardan daha fazla kırışıklık olup olmayacağı, yani kötü botoks diye bir şeyin olup olmadığı. Bakın arkadaşlar, botoksunuz yapılsa da cildiniz gevşemeye ve yaş almaya devam ediyorsunuz. Tabii ki 5 yıl öncesindeki kırışıklığınızla 5 yıl sonrasındaki kırışıklığınız aynı olmayacak. Botoksunuz olsa bile mimik yapmaya çalışmaya devam ediyorsunuz. Dolayısıyla burada kıyaslarken aslında hangi süreci kıyasladığınız önemli. İkincisi, 6 ay öncesinde yaptırdığınız botoksta 6 ay sonra geçtikten sonraki botoksta kıyaslama yapıyorsanız birebir bir değişiklik görmeyeceksinizdir. Ama şunu söyleyebilirim size. Düzenli botoks yaptırıyorsanız ve keskin bazı kırışıklık hatlarınız varsa bir 3 sefer gibi mesela düzenli yaptırdıktan sonra o keskin hatlarınızın azaldığını göreceksiniz. Özellikle kaş arası çatma kırışıklıklarında bunu çok fazla tanık oluruz. Bir nevi tedavi, orayı dinlendire dinlendire tedavi edici olur. Keza masseter botoksu da öyle. Orayı dinlendire dinlendire kasın yarattığı o baskı, basınç, diğer üst taraflara vurduğu ağrı vesaire azalmaya başlar. Yüzün daha ince görüntüsü ortaya çıkmaya başlar ve dolayısıyla bu yine doktor kontrolünde hangi aralıklar yapılması, takip edilmesi gereken bir şey haline gelir. Arada belki ihtiyaç duyulmayacak da duruma gelebilir. Bu şekilde bir değerlendirmek lazım. İkincisi de evet, güvenilir ellerde, güvenilir markalarla ve güvenilir tekniklerle her işlem yapılıyor olması lazım. Botoks da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla eğer ki işleminizde bazı hesaplamalarda bir hata varsa biliyorsunuz ki göz kapağınız da düşebiliyor, gülüşünüz de bozulabiliyor. Ama bu demek değildir ki biz hekimler binlerce, kaç binlerce insana işlem yaparız. Bazen bir tane hastamızda doz ayarımızda bir farklılık olabilir ama önemli olan o doz ayarının da düzeltilmesini biliyor olmaktır. Ya da o farklılık olan hastada farklılığın kaynağını buluyor olmaktır. Bazen B vitamini eksikliği olan birisi de botoks yapıldıktan sonra daha farklı reaksiyon maalesef ki verebiliyor. Yani burada o farklılığın kaynağında, yani sinirde daha düşük bir doz kullandığımızda daha fazla bloke oldu diye düşünüyorsak başka şeyleri de dikkate alıyor olmamız lazım. O yüzden çok küçümsenen bir konu olan bu botoksu lütfen ehli ellere yaptırın. Ondan sonra bu tarz tasalarla uğraşmayın. Hoşça kalın.